of years of age, basically. Aslında binlerce yıla sahip, yani binlerce yaşa sahip bir dil. So our common ancestors to humanity, they were studying the relationship between sound and consciousness. Bizim ortak atalarımız, insanın ortak ataları ses ve bilinç arasındaki ilişkiyi çalıştılar. They knew that through sound we could create auspicious states of consciousness where we could enjoy life, create wealth, increase our health. Onlar şunu fark etmişlerdi, ses ile aslında biz farklı, muhteşem bir bilinç seviyelerine ulaşabiliriz, sağlık seviyelerine gelebiliriz. So now we know through science that sound creates patterns in the form. Şimdi artık bilim ile gördük ki sesler farklı formlar oluşturuyor, farklı motifler de oluşturuyor. So pure sounds would create pure, uncontaminated patterns within the mind. O yüzden saf ses de zihnin içinde saf, kirlenmemiş motifler oluşturur. We had all the beautiful feelings inside. Paradise was already there within us when we were little children. Zaten bu güzel hisler bizim içimizde vardı. Bizler küçük çocuklarken içimizde cennete sahiptik. But as we grow with the complexities of life, we start losing that inner purity. Ve biz büyüdükçe yaşamın karmaşıklığı içerisinde bu saflığımızı kaybetmeye başladık. So the purpose of using mantras is to restore the nature of the mind, the nature of the self. O yüzden mantraları kullanmanın amacı bizim içimizdeki doğayı yeniden inşa etmek, yeniden onarmak. Each one of the mantras is very specific to a certain purpose. Her bir mantra spesifik olarak bir amaca sahip. So this mantra that I would like to share with you now is connected to the qualities of the sun. Benim bugün birazdan sizlerle paylaşacağım mantra güneşin özelliklerine sahip. It's considered to be the mother of all mantras. Ve bütün mantraların anası olarak bilinir. And it enlightens our intellect so that we can learn the lessons that life has to teach us. Ve aklımızı aydınlatır ki bu şekilde biz hayatın bize verdiği dersleri alabiliriz. When there is growth, there is joy. Büyümenin olduğu yerde neşe de vardır. And that's the whole purpose of the spiritual journey, to grow and to increase your level of joy. Ve zaten bütün ruhsal yolculuğun amacı da bu. Büyümek ve neşe seviyenizi artırmak. So during this time, I invite you to hold an intention or pray for this to start happening in your life more and more powerfully. O yüzden ben sizin şöyle bir niyette olmanızı öneririm. Hayatınızda buna kendi içinizde başlamanız için bir niyette bulunabilirsiniz. Swaha Tatsavitur Varenyam Vargo Devasya Dhimahi Yona Prachodayat Om Bhurabhuvah Swaha Tatsavitur Varenyam Vargo Devasya Dhimahi Yona Prachodayat Om Bhurabhuvah Swaha Tatsavitur
varenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodayat Om Bhurabhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodayat Om Bhurabhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodayat Om Bhurabhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodayat Om Bhurabhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodayat Om Bhurabhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodayat Om Bhurabhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodayat Om Bhurabhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodayat Thank you, Danielle. Thank you. Çok teşekkürler Daniel, çok teşekkürler. Thank you so much. Çok teşekkürler. So the next mantra that I would like to share with you is a mantra to discover compassion for oneself. Paylaşacağım bir sonraki mantra bir kişinin kendisi için şefkati keşfetmesiyle ilgili. Usually when we think about compassion, we think about empathy towards someone else. Şefkat dediğimizde genelde bir başkasına olan empatiyi düşünüyoruz. But actually there is only one source of love, one love. Aslında tek bir sevgi kaynağı vardır. Tek sevgi vardır. And that love starts within yourself and then expands. Ve bu sevgi de sizin kendi içinizde başlar ve sonra da genişler. So you can never be compassionate to others if you are not compassionate to yourself. O yüzden eğer kendinize şefkatli değilseniz bir başkasına da hiçbir zaman şefkatli olamazsınız. Because your relationship to others will only mirror the relationship that you share with yourself. Çünkü başkalarıyla olan ilişkiniz sadece sizin kendinizle olan ilişkinizi yansıtacaktır. And we are very hard on ourselves. Ve bizler de kendimize bazen çok katı olabiliyoruz. We are all the time trying to change what we don't like about ourselves. Her zaman kendimizde sevmediğimiz şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. That's why many times we feel we are at war inside of ourselves. O yüzden çoğu zaman kendi içimizde savaşıyoruz kendimizle. Because we not only judge ourselves, we also punish ourselves.
Ve kendimizi sadece yargılamıyoruz, aynı zamanda cezalandırıyoruz. That's why we carry guilt for many years, or we feel ashamed, or we feel we don't deserve. O yüzden yıllar boyunca suçlu hissedebiliyoruz, utanç hissedebiliyoruz, hak etmediğimizi düşünebiliyoruz. But it's possible to put an end to all of this if only we discover love towards ourselves. Ve biz bütün bunları sadece kendimize olan sevgimizi keşfettiğimiz zaman bitirebiliriz. So this mantra is used for this purpose. O yüzden bu mantra bu amaçla kullanılıyor. So there are only 4 syllables in this mantra. Bu mantrada sadece 4 hece var. The syllable Om opens the gateway to all possibilities. Om hecesi bütün olasılıklara kapıyı açar. The syllable Mani has to do with the mind. Mani hecesi ise zihin ile ilgili bir hece. And also with our creative power whenever the mind becomes our ally. Ve zihin bizim müttefimiz olduğunda sahip olduğumuz gücü de anlatıyor. The next syllable is Padme, Diğer kısım ise Padme. which means the lotus flower. O da nilüfer çiçeği demek, lotus çiçeği. The journey of flowering of this particular kind of flower starts all the way into the mud. Ve bilirsiniz bu çiçeğin yolculuğu çamurun içinde başlar. In the deep darkness, there's no oxygen. There's a lot of different little fish trying to eat the roots. Derin karanlıkta oksijen yoktur, çamurun dibindedir. So through all these challenges, this flower makes it to the top and blossoms. Ve bütün bu zorlukların içinden geçerek bu çiçek açar ve gökyüzüne bakar. So this means that no matter where we are in our spiritual journey, how dark it can get, we can always reach out for the light. Bu şu anlama geliyor aslında. Kendi yolculuğumuzda her nerede olursak olalım, ne kadar karanlık olursa olsun her zaman ışığa ulaşabiliriz. And the last syllable is hum. Son kısım ise ham. And hum has to do with the intelligence of the heart, Ve ham ise kalbin zekası ile ilgili. where everything in life becomes synthesized and simple. Hayattaki her şeyin sentezlendiği ve basit, sade olduğu yer. Where thinking gives way to intuition. Ve sezgiye yol açan yer. And we can settle into this feeling of love and prosperity. Ve biz de bu sevgi ve bereket içerisinde yerleşebiliriz. So during this mantra, take an intention to discover a higher love towards yourself. Bu mantra esnasında kendinize karşı daha yüksek bir sevgi keşfetmeye niyet edin. By embracing yourself exactly as you are. Ve kendinizi olduğunuz haliyle kucaklamaya niyet edin. Om Mani Padme Hum. 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 Om Mani Padme Hum.
Padme Hum. Om Mani 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 Padme The next mantra that I would like to share with you is connected with the energy of the elephants. Paylaşacağım diğer mantra fillerin enerjisiyle bağlantılı. The elephants are animals that usually are very easily perceived because they are huge, they have strong feet, they are anchored in the ground very strongly. Filler kolay görünen hayvanlardır. Çünkü kocamandırlar, güçlüdürler ve kocaman ayakları vardır. O yüzden toprağa güçlü bir çapalanmaları vardır. But at the same time, they have very subtle qualities that reminds us of the skies. Aynı zamanda çok süptil özellikleri de vardır bize gökleri hatırlatan. Elephants have blue eyes, like the color of the sky, that denote high wisdom. Fillerin gözleri mavi renklidir, gökyüzü gibi. Büyük bilgelik taşırlar. They have huge ears. They can hear very in detail every single sound around them. Çok büyük kulakları vardır. Etrafında olan biteni detaylarına kadar duyabilir bir fil. They are 100% vegetarian %100 vejetaryendirler. because they are very sensitive to other animals. Çünkü diğer hayvanlara karşı çok hassastırlar. And they never give anything for granted. Even as they walk in the jungle, they are clearing their path with their trunk. Ve ormanda yürürlerken bile yollarını hortumlarıyla temizleye ilerlerler. Because they know that even a small animal can destabilize such a huge, strong, powerful elephant. Çünkü bilirler ki ufacık bir hayvan bile bu güçlü, kocaman, devasa hayvanı yani fillerin dengesini bozabilir. So the elephants have a very strong connotation in the spiritual world. O yüzden fillerin ruhsal dünyada çok kuvvetli bir karşılığı, bir anlamı vardır. They help us connect with the invisible world of the spirit. Onlar bizim maneviyatın yani ruhun görünmez olan dünyasıyla bağlantı kurmamızda bize yardım ederler. So we use this mantra to basically be able to reach the higher subtle energies that are more often difficult to perceive. O yüzden bu mantrayı biz normalde algılamamız zor olan yüksek, süptil enerjilere ulaşmak için kullanırız. Like, for example, the energy of wealth,
the energy of creativity, the energy of intuition. These are very subtle energies and not everyone can tune into them. Mesela varlık enerjisi, yaratıcılık enerjisi, sezgi enerjisi, bunlar öyle süptil enerjilerdir ki kolaylıkla hemen uyumlanamayız onlarla. But everyone can perceive the energy of the elephant. Ama herkes filin enerjisini algılayabilir. So during this chant, I invite you to build a bridge between your spiritual state and the state that you want to achieve, that subtle state that you are aspiring for. O yüzden bu mantrayı söylerken niyetim sizin şu anki ruhsal halinizle ulaşmak istediğiniz ruhsal haliniz arasında bir köprü olmak. And if you would like to sing with me, the mantra goes like this. Eğer benle beraber söylemek isterseniz mantra şöyle. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Ganapataye Namaha. Namaha. Om Ganeshaya Namah Shri Ganeshaya Nam Jaya Ganeshaya Namah Om Ganeshaya Namah Om Ganeshaya Namah Shri Ganeshaya Nam Jaya Ganeshaya Namah Om Ganeshaya Nam Om Ganeshaya Namah Shri Ganeshaya Nam Jaya Ganeshaya Nam Om Ganeshaya Namah Om Ganeshaya Namah Shri Ganeshaya Nam Jaya Ganeshaya Namah Om Ganeshaya Namah. Om Shrim Hrim Klim Glaum Gam Ganapataye Paravarada Sarva Janameva Shamanaya Swaha. Shrim Hrim Klim Glaum Gam Ganapataye Paravarada Sarva Janameva Shamanaya Swaha. Om Shrim Hrim Klim Glaum Gam Ganapataye Paravarada Sarva Janameva Shamanaya Swaha. Ganeshaya Namah Shri Ganeshaya Nam Jaya Ganeshaya Namah Om Ganeshaya Namah Om Ganeshaya Namah Shri Ganeshaya Nam Jaya Ganeshaya Nam Om Ganeshaya Namah. He Gajavadana Parvatinandam Jaya Shivanandam Jaya Shivanandam. He Gajavadana Parvatinandam Jaya Shivanandam Jaya Shivanandam. Ekadantam Mahakaim Lambodara Gajananam. Ekadantam Mahakaim Lambodara Gajananam. Vijnanasham Karam Devam Herambam Pranamaham. Vijnanasham Karam Devam Herambam Pranamaham. Om Ganeshaya Namah Shri Ganeshaya Nam Jaya Ganeshaya Nam Om Ganeshaya Nam Om Ganeshaya Namah Shri Ganeshaya Nam Jaya Ganeshaya Nam Om Ganeshaya Namah. Om Gam Ganapataye Namaha Om
Gam Ganapataye Namaha, 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 Gam Ganapataye, Gam Ganapataye, Gam Ganapataye Namaha, Maha Ganapataye Namaha. The next mantra that I would like to share with you is one of my favorite mantras. Şimdi sizle paylaşmak istediğim mantra benim en sevdiğim mantralardan bir tanesi. Because the purpose of connecting with the source, with the higher self, or with the divine is to actually find inspiration to become just like that. Kaynakla bağlantı kurmak, yüksek benlikle de ilahi olanla bağlantı kurmanın aslında amacı ilham almak. Onlara benzemek için ilham almak. So in India, there's a tradition to create the perfect personality. Hindistan'da bir gelenek var. Mükemmel kişiliği yaratmak için. And that's the real meaning of Lord Krishna. Lord Krishna'nın gerçek anlamı bu. He represents the perfect personality in a human being. Bir insan varlığındaki mükemmel kişiliği temsil ediyor. He represents purity, innocence, joy, wisdom. Saflığı, masumiyeti, neşeyi ve bilgeliği temsil ediyor. And at the same time, the most attractive person in the whole world. Ve bütün dünyadaki en çekici kişiyi temsil ediyor. So as we meditate in these qualities, basically, we are able to grow in that direction. Bu özelliklerin meditasyonu yaparken bir yandan da o yönde büyüyebiliyoruz. Because you become what you perceive. Çünkü siz algıladığınız şey olursunuz. If you are looking at the beauty of this being, then your beauty also ignites. Bu varlığın güzelliğine baktıkça sizin güzelliğiniz de yanacak, yani ortaya çıkacak. So in the old scriptures of yoga, it is said that during this age of darkness, bhakti yoga or the devotion is the only way to become enlightened. Eski kitaplarda şöyle söyleniyor. Bu karanlık çağda aydınlanmanın tek yolu bhakti yoga, yani adanmışların yogası. So it's all about growing that love, growing that devotion. Bütün bunlar aslında o sevgiyi büyütmek, o adanmayı büyütmekle ilgili. And it is said that the power of these deities, it is in the name. The name is itself the consciousness that we want to achieve. Ve şöyle söyleniyor, bu ilahların gücü aslında isimlerinde. Kendi isimlerinde zaten saklı ilahların taşıdığı bilinç. So in this sense, Krishna is in the word Krishna. O yüzden Krishna zaten adı üzerinde Krishna. So as we sing this chant, we are basically bathing in these energies of auspiciousness and spiritual growth. O yüzden bu mantrayı söylerken bu ruhsal büyümeden bahsedeceğiz. Bu ruhsal büyümenin içerisinde ilerlemekten bahsedeceğiz.
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
So, if you have heard of India, you have probably also heard about Shiva. Eğer Hindistan'ı biliyorsanız, duymuşsanız Hindistan'ı, Shiva'yı da duymuşsunuzdur. And we can consider Shiva like being the father of India. Shiva'yı Hindistan'ın babası gibi düşünebilirsiniz. Because he represents the perfect yogi. Çünkü o mükemmel yogiyi temsil eder. So, the energy of Shiva has to do with the destruction of anything that is ignorance. Shiva, cehaletle ilgili herhangi bir şeyin yıkımı ile ilgilidir. Because it is said that it's only ignorance that can cause suffering. Çünkü şöyle söylenir, sadece cehalet acı çekmeye sebep olabilir. If we were in touch with our true nature, we would be living in pure and constant happiness and joy. Eğer biz kendi gerçek doğamızla temasta olabilirsek, o zaman bütün bu saflık, neşe ve masumiyet içerisinde kalabiliriz. But because we have identified with the mind and we have associated with different things like the body, our name, our properties, our past, then we have lost that pure beingness. Bizler zihinle özdeşleştiğimiz için bedenimizle, malımız mülkümüzle özdeşleştiğimiz için, ismimizle özdeşleştiğimiz için kendi doğamızı, kendi saflığımızı kaybettik. And within the framework of the mind, we have this idea that we need to achieve something in order to be complete. Ve bu zihin çerçevesi içinde sanki tam olmak için bir şeylere ulaşmak, başarmamız gerekiyormuş gibi düşünüyoruz. Whereas enlightenment is a different experience. Ancak aydınlanmak daha derin bir deneyim. This is an experience of being where there's nothing needed to be added to yourself to be complete. Ve bu bir olma hali, bütün tam olmak için başka hiçbir şeyin üzerine eklenmesine gerek yok. Which in a way is the state of true abundance. Bu da aslında bir nevi gerçek bolluktur. So even though Shiva is depicted as an ascetic, he's also very abundant in terms of joy, in terms of love, in terms of everything that he needs in this life to thrive. Shiva diğer yandan da neşe anlamında çok bolluk içerisindedir, sevgi anlamında bolluk içindedir. Yani hayatta başarılı olmak için neye ihtiyacı varsa Shiva'da bol bol bulunur. So I would like to share this Om Namah Shivaya mantra with you. O yüzden sizlerle şimdi Om Namah Shivaya mantrasını paylaşmak istiyorum. And seek blessings to be in touch with the truth of who we are. Ve siz de gerçek olma halinize, gerçek hakikatinizle temasta olmanın hayır dualarını alın. So there can be true happiness in our lives. Ki hayatımızda gerçek mutluluk olabilsin.
Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva Shambho, Mahadeva Shambho, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Mahadeva Shambho. Om Namah Shivaya. One of the greatest stories and epics of India is the Ramayana, the story of Rama. Hindistan'ın destanlarından, önemli destanlarından birisi de Ramayana'dır. Ramayana destanı. So basically, Rama became the king of this great kingdom, Rama bu büyük bir krallığın kralı olur. and his wife Sita at some point was abducted by a demon. Ve karısı Sita da bir süre boyunca şeytan tarafından esir alınır. So the demon take this lady into the forest and eventually into an island where he locks her up in a tower. Şeytan alır Sita'yı, ormana götürür ve hatta bir adaya hapseder, bir kuleye. So Rama is determined to go and rescue her. Ve Rama da gitmeli ve karısını kurtarmalıdır ve buna kararlıdır. So he goes with his brother Lakshmana and with his greatest devotee Hanuman. Ve kardeşi, erkek kardeşi Lakshmana ve onun büyük adananı Hanuman'la beraber gider. So they walk into the forest in this pursuit and they find all kinds of deceits and people who try to mislead them. Ormanda giderlerken bütün çeşitli zorluklarla karşılaşırlar. İnsanlar onları yanlış yönlendirir. They face so many difficulties and challenges, but still they keep going because they have this strong desire to reach Sita, to find her and to liberate her. Birçok zorluk ve engellerle karşılaşırlar ama pes etmezler. Çünkü kuvvetli bir arzuları vardır. Gidip Sita'yı kurtarmak, ona yardım etmek. So Hanuman is the greatest devotee of Rama. Hanuman, Rama'nın en büyük adananıdır. Yani ona en çok ibadet eden. And he have extraordinary superpowers. Ve sıra dışı süper güçlere de sahip Hanuman. These powers are a result of the love that he has for Rama. Ve bu güçler, sahip olduğu bu süper güçler onun Rama'ya olan sevgisinden doğar. So he can cross the ocean with just a couple of jumps because he becomes a huge monkey. Sadece birkaç atlamayla okyanusu geçebilir. Çünkü kocaman bir maymuna dönüşebilir. And then when he reaches the island, he becomes so tiny that no one can even see him. Ve adaya ulaştığında da o kadar çok küçülebilir ki kimse onu göremeyebilir. So he finally reaches Sita and gives her the sign that we are coming after you, we are going to liberate you. Nihayetinde Sita'ya ulaşır ve
onu kurtarmaya geleceklerinin işaretini verir Sita'ya. So the power of love that Hanuman has in his heart allows him to become great, extraordinary, and so prominent, like a huge monkey, and at the same time so humble, so little, so unnoticed, like a little monkey that represents humbleness. Hanuman'ın buradaki sembolü aslında duyduğu sevginin sonucu olarak bir yandan çok kocaman, devasa bir süper gücü olan büyük bir maymuna dönüşebilmesi, diğer yandan da aslında küçücük, alçak gönüllü, küçük bir maymuna dönüşebilmesi. İki zıt özelliğin aynı anda taşınabilmesi sevgisinden kaynaklı. So this is the nature of this love, is something that will make you huge and great and expanded, and at the same time so simple, so humble, so ordinary. Bu sevgi bir yandan sizi kocaman yapıyor, büyük yapıyor, sıra dışı yapıyor ama diğer taraftan da alçak gönüllü ve sade yapıyor. So when finally Rama defeats the demon and rescues Sita, they go back to the kingdom and they live happily ever after. Ve nihayetinde Rama gidiyor, Sita'yı kurtarabiliyor ve sonrasında da mutlu bir şekilde yaşıyorlar. So this story is not just a random story. It actually depicts the journey from the head or from the mind into the heart. Bu hikaye aslında rastgele bir hikaye değil. Bu hikaye aynı zamanda zihnimizden başlayıp kalbimize giden yolculuğun da hikayesi. Sita represents true happiness. Sita gerçek mutluluğu temsil ediyor. Brahma walking into the forest represents all the challenges, hurdles, and deceits of the mind. Ve Rama'nın ormanına gitmesi zihnin kandırmalarını, zihnin yanılgılarını, engellerini temsil ediyor, zorluklarını. The name of the demon that abducts Sita is fear. Ve Sita'yı ele geçiren şeytanın ismi ise korku. That is the only thing that can move you away from your heart. Ve bu da sizi kalbinizden uzaklaştırabilecek tek şey. And the way to transcend any suffering is through the power of love. Ve herhangi bir acının ötesine geçmek için tek yol ise aslında sevginin yolu. That's why Hanuman is the instrument for success in the whole endeavor, the representative of love, devotion, and pure passion. O yüzden Hanuman aslında bütün çabalardaki başarıyı temsil eder. Sevgi, adanma ve saf tutkunun sembolüdür. When you have that devotion, you have true determination in life. Gerçek adanma olduğunda hayatınızda gerçek kararlılığınız da olur. One of the names of Hanuman is called Bajrangi, which means the one who cannot be bent, the one who is strong as steel. Hanuman'ın isimlerinden birisi de Bacarandi'dir. Bu da bükülemeyen demektir. Yani çelik kadar kuvvetli, yıkılamaz, bükülemez anlamına gelir. We also call him Baba because Baba means old wise man in India. Ona aynı zamanda baba da denir. Çünkü baba Hindistan'da yaşlı, bilge adam demektir. So we would like to learn from the people who have lived their lives with love. O yüzden biz hayatlarını sevgiyle yaşamış olan insanlardan öğrenmek istiyoruz. So during this last chant that I would like to share with you, let's invoke the energy of Hanuman so that he can teach us how to love. Bu son mantramızda Hanuman'ın enerjisini davet edelim ve bize nasıl sevileceğini göstersin, öğretsin. How to be strong in this energy and finally go all the way through the challenges into the depth of our heart. Nasıl güçlü olabiliriz, nasıl kuvvetli olabiliriz ve bütün bu zorlukların içinden geçip nasıl kalbimize ulaşabiliriz?
Bajrangi Jai Hanuman, Bajrangi Jai Hanuman, Bajrangi Jai Hanuman, Jai Hanuman, Bajrangi Jai Hanuman, Bajrangi Jai Hanuman, Bajrangi Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Hanuman, Bajrangi Jai Hanuman, Jai Hanuman, Bajrangi Jai Hanuman, Baba Hanuman, Baba Hanuman, Baba Hanuman, Baba Hanuman, Baba Hanuman, Baba Hanuman, Jai Baba Hanuman, Baba Hanuman, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Bajrangi Jai Hanuman, Bajrangi Jai Hanuman, Jai Hanuman, Bajrangi Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Jai Hanuman, Bajrangi Jai Hanuman, Baba Hanuman, Baba Hanuman, Baba Hanuman, Baba Hanuman, Baba Hanuman, Baba Hanuman, Jai Baba Hanuman, Baba Hanuman, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you so much for joining me today, this concert of mantras, with this journey that we did together.
Çok teşekkür ederim. Bugün bu mantralarla bu yolculuğa beni çıkardığınız için. If you would like to hear more of my music, you can find it on all streaming platforms, Spotify, YouTube, iTunes Music. Benim müziğimi daha fazla dinlemek isterseniz bütün aslında kanallarda bulabilirsiniz. Spotify'da, YouTube'da. And also in my website, danielbellone.com. Ve aynı zamanda da web sitemde danielbellone.com. Thank you so much, Menekse and Serpil, for your translation. It has been a wonderful experience to join you all. Çok teşekkür ederim Menekşe'ye ve Serpil'e çevirin için. Sizlerle birlikte olmak benim için bir onurdu. Daniel, çok teşekkür ederim. Bugün açılış konserimizi yaptın. Festival için seni dinlemek çok 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 güzeldi. Çok teşekkür ederim. Daniel, thank you very much. You did our opening concert. Today was the first day. So it was great to see you and to have you here. Thank you very much. Thank you so much. Many blessings to you all and have an extraordinary event. Ben de çok teşekkür ederim. Kutsamalar ve hayır duaları gönderiyorum her birinize ve en iyi dileklerimle. Namaste to all of you. Hepinize namaste. Bay bay. Teşekkür ediyorum. Bugünü bu harika konserle tamamlamış oluyoruz. Serpil çeviriyi yaptı. Yarın sabah 8'de görüşmek üzere. Yarınki etkinliklerden istediklerinizi seçip katılmak için programınızı hazırlayın. Çünkü hemen arka arkaya oluyorlar. Hangisine katılmak istiyorsanız önceden bence programlara bakıp belirleyin. Yarın görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum katılan herkese. Çok yoğun programı olan çok güzel bir gün oldu. Thank you, Daniel. Thank you very much. It's wonderful concert. Görüşmek üzere yarın.